Merhaba arkadaşlar, ben İlkay Şeremetli. Şimdi sizlere Hollanda vizesi ticari vize olarak almıştım. 3 sene aldım. Bundan evvelki vizem 14 günlüktü. Bununla alakalı tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Bilgilendirme yapayım. Evraklarınız çok önemli. Evraklarınızın doğruluğu çok önemli. Evraklarınızın güncelliği çok önemli. Şirketin maddi durumu çok önemli. Sizin ne kadar şeffaf banka ve nakit durumunuzu gösterdiğiniz çok önemli. İkinci nokta ise seyahat amacınızı ticari vizelerde iyi belirtin. Seyahat amacınız kesinlikle net olmalı. Benimki Utrecht Turizm Fuarı'ydı. Birkaç kez katılım yapmıştım. Bugüne kadar en fazla 3 aylık vize alabilmiştim. Bu 5. gidişimdi. Kendim hazırlandım ve 3 yıllık vize alabildim. Bir diğer önemli nokta masraflarınız. Masraflarınızı kimin karşılayacağını yazın. Bu çok önemli. Uçak, otel gibi masrafların daha önceden ödendiğini belgeleyin. O şirkette çalıştığınızı belgeleyin. Siz oradayken maaşınızın devam ettiğini şirket yetkilisi, yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı veya patronunuz muhakkak yazsın. Geri döndüğünüzde aynı işte devam edeceğinizi kesinlikle yazsın. Bir diğer konu da daha önceki vizeleriniz. Varsa iş seyahatleriniz, özel seyahatleriniz, bunların hepsini fotokopilerini çekip dosyaya koyun. Bunları da görsünler. Bu adımlara dikkat ederek 3 yıllık Hollanda vizesi aldım. Siz de bu şekilde hazırlık yaparsanız sadece kısa süreli değil, çok girişli ve uzun süreli vize alabilirsiniz. Umarım bu paylaşım size faydalı olur ve siz de 3 yıllık, 5 yıllık vize sahibi olursunuz. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazarsınız. Haydi şimdi ekrandan anlatmaya başlayayım. Ben neler mi yaptım? Ekranda gördüğünüz internet adresi, web adresine giriyorsunuz. VFS Global. Burası orijinal, kendi Hollanda'dan yetki almış, Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket. Bakın burada adım adım başvuru diye sitesine gördüğünüzde gösteriyor. Vize türü, evraklar, nasıl evrak hazırlarız, randevu alma gibi bütün işlemler burada. Evraklarınızı hazırlayın. Buraya tıklıyoruz. İlk başvuru formu için. Bakın arkadaşlar, şimdi ben buradan kendim girebiliyorum. Fakat siz şurada gördüğünüz Create an Account kısmından, yani ben İngilizceden anlatıyorum, yeni bir hesap aç bölümünden gireceksiniz. Ben şimdi kendi daha önceden girdiğim için kendi şifremle giriyorum ama sizlere de şimdi yeni, sanki ilk defa başvuruyormuşum gibi başka bir isimle tekrardan göstereyim. Bakın buradan evraklar kısmına tıklıyoruz. Buraya geldiğimizde yine aynı sayfa Create an Account diyoruz. Bu yeni bir hesap oluştur. Mail adresinizi yazıyorsunuz. Buraya mail adresinizi yazdıktan sonra sende kod bir şifre istiyorsunuz. Bakın mail adresinizi yazın, şifre isteyin. Buraya tıkladıktan sonra bu yazdığınız mail adresine 3 dakika içerisinde yeni bir şifre geliyor. Bakın ben açıyorum mail adresimi. Gördüğünüz gibi bakın burada. Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. Görüyorsunuz. Buraya gelmiş. Buradan tıklıyorum. Maili açtım. Buradaki şifreyi kopyaladım ve gördüğünüz gibi bu konfirmasyon numarası olarak buraya yazdım. Daha sonra confirm e-mail adres diyorsunuz. Bakın arkadaşlar, buradaki tek püf nokta, bu girdiğiniz e-mail adresini bir daha değiştiremezsiniz. Sizin artık e-mail adresiniz bu. 5 tane de varsa en çok kullandığınızı yapın. Şimdi şifre oluşturun diyor. Ben size sanki yeniymiş gibi şifre oluşturmayı gösteriyorum. Ya öneriyi, Google şifre yöneticisinin, onu kullanın. Ya kendiniz buradaki kurallara uygun olarak en az 8 karakterli bir şifre ekranı oluşturun.
muhakkak bir tane büyük harf olacak, özel karakter olacak. Onu oluşturduktan sonra sign in dediniz, geldiniz. Gördüğünüz gibi buraya giriyorsunuz, My Application Form diyorsunuz, tıklıyorsunuz, böyle bir ekran açılıyor. Doldur dedikten sonra artık buradan siz doldurmaya başlıyorsunuz. Fakat bakın, ben şimdi bu yaptığım işlemi siliyorum. Çünkü benim zaten daha önceden oluşturduğum, şifre oluşturduğum yer var. Oraya giriyoruz. Edit diyorum. Çünkü ben doldurdum. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada en başa ülkenizi soruyor. Türkiye diyorsunuz. Gitmek istediğiniz ülke Netherlands. Sizin kaç kere giriş çıkış yapacağınızı soruyor. Başka ülkeye gidecek misiniz? Başka Schengen bölgelerini ziyaret edecek misiniz? Muhakkak multiple entries, yani çoklu girişi işaretleyin. Eğer ki çoklu girişi işaretlemezseniz çok uzun süreli vize de alsanız sadece bir ülkeye bir kere gidebilirsiniz. Burada size Schengen bölgesine hangi tarihte gireceğiniz, hangi tarihte çıkacağınız da soruluyor. Onu da düzgün bir şekilde, ispatlanır bir şekilde yazın. İspatlanır ne demek? İspatlanır şu demek: uçak biletiniz, gidiş geliş, otel konaklamalarınız, tarihleri tutmuyorsa kesinlikle vize alamazsınız. Burada da Privacy and Fee bölümünde bunları okeyliyorsunuz. Başka hiçbir şansınız yok. Geldiniz artık Personal Details, kişisel özelliklere. Soyadınız benim Şeremetli, adım İlkay, cinsiyetiniz bakın burada erkek, dişi, diğer veya belirtmek istemiyorum gibi şıklar var. Ona göre siz bunları doldurursunuz. Ben burada tabii ki buradan sonra adım soyadımdan sonra birçok bilgiyi kendi kişisel verilerinin korunması sebebiyle sallayarak doldurdum. Yani bu bilgiler bana ait değil. Medeni durumunuz evli diye işaretledim. Bunu herhalde bekar yapsam hanım kızardı. O yüzden burası gerçek. Onun dışında soy isminiz doğduğunuzda böyle miydi diyor. Evet. Kimlik numaranızı soruyor. Doğduğunuzda Türk müydünüz diyor. Başka bir uyruğunuz var mı diye soruyor. Oturduğunuz adresi soruyor. Adresi dolduruyorsunuz buradan. Bakın ben doldurdum. Tabii bunlar da kafadan attım, böyle bir adres yok. Türk müsünüz diye tekrardan soruyor. İşiniz bitince Schengen bölgesinde Türkiye'ye dönecek misiniz diye tekrardan soruyor. Bunlara evet deyin. Go to your visit to. Your visit to. Geldik. Şimdi burada ailelerin birleşmesiyle alakalı UK, Switzerland, aileler, anlaşmalar, Brexit falan, bunlar bizleri, biz Türkleri ilgilendirmiyor. O yüzden no diyoruz. Your occupation. Mesleğiniz nedir? Ne ile uğraşıyorsunuz? Ne iş yaparsınız? Yani geliyorsunuz, burada ne iş yaptığınızı işaretliyorsunuz. Ben otelde müdür olarak çalışmaktayım. Daha evvel de sizlere söyledim. Bakın burada diğer meslekler var. Kendi serbest meslek diyor, kendi işim diyor, polis diyor, diplomat diyor. Yani bankacı diyor, banker diyor. Bir sürü meslek var. Mesleğiniz hangisiyse oradan seçersiniz. Çalıştığınız adresi yazıyorsunuz buraya. Ve cep numaranızı. Şimdi burada bir de Visit to Netherlands bölümünde diyor ki siz oraya davetli misiniz, davetiye aldınız mı? Bu ticari olduğu için muhakkak bir şirketten veya bir organizasyondan veya bir fuardan davetiye veya biletiniz olmalı. Bakın ben burada yazdım. Daha sonra Vakantiebeurs, bu Utrecht fuarının turizmle alakalı bölümünün ismi, genelde de yıllardır Ocak ayında yapılıyor. Size davetiye veren kişinin ismi diyor. Burada bu ismi de salladım. Adres olarak da bu
etkinliğin yapıldığı adresi yazdım. Buraya tekrardan additional adres diyor. Optional denilen yerleri doldurmak zorunda değilsiniz. Opsiyonel demektir. Ama ben buraya 2 kere yazdım bu etkinliğin adresini. Boşta bıraksanız olur. Gördüğünüz gibi bütün her yeri doldurduk. Bakın burada şimdi sizlere bu fuarın ili Utrecht, ülkesi Hollanda, e-mail adresi, telefon numarası, onu yazdık. Bakın nerede kalacaksınız? Otelde olabilir, Airbnb olabilir, arkadaşınızın yanında olabilir, bir akrabanız olabilir. Bunların hepsini tek tek buraya yazmak zorundasınız. Ben otel rezervasyonu yaptım. Yine otel yazdım. Hemen orada otelin ismini soruyor. Otelin ismini yazdık. Ondan sonra otelin adresini yazdık. Bu bilgiler doğru olmalı. Bu verdiğiniz yerde konaklamalısınız. 2 ayrı yerde konaklayacaksanız bakın burada opsiyonel kısma 2. yeri de muhakkak yazmanızı öneririm. Dediğim gibi şeffaf olun, güvenilir olun ki vizeyi uzun süreli alabilin. Burada eğer siz dediğim gibi herhangi bir şeyi yanlışlıkla da olsa yanlış bilgi verirseniz işte o zaman problem orada başlar. Şimdi burada en önemli kısım başlıyor. Sizin bütün bu harcamalarınızı kim karşılar? Supported by sponsor diye işaretledim. Bu bir sponsor tarafından deniliyor. Yani şirket harcaması böyle. Ben kendim harcayacağım diye işaretleyebilirsiniz. Başka biri diyebilirsiniz. Sponsor yazdığı yerde bakın alt katta da cash, kredi kartı da buraya açıklamaya yazıyorum A'dır için. Prepaid transport diyor. Önceden ödenmiş uçak biletleriniz, konaklama ücretleriniz, Booking, Expedia nereden aldıysanız bunları önceden alın. Bunları burada gösterin. Bunları da ispatlar ve koyarsanız zaten büyük olasılık size vize verilecektir. Ama dediğim gibi bu sponsor kısmını unutmayın. Evrakları gösterirken size bunun yazısını da göstereceğim. Burada da bakın burada da seyahat amacınız diyor. Sizin seyahat amacınız şu an benim yaptığım videoya göre iş, professional business. Burayı işaretliyorsunuz. Başka bir amacınız var mı? Yok. Sakın buralara also deyip bir şeyler yazmaya veya başka şeyler eklemeyin. Tertemiz no deyin. Siz ticari vize için gidiyorsunuz. Ek yapmayın. Bu ticari vizeyi aldığınızda zaten onu ticari olarak yapmak zorundasınız. Daha sonra 3 yıldır ben diğer ülkelere hiç ama hiç problem çıkmadan girip çıkıyorum. Yani diğer vizeyle bunun arasındaki tek fark ilk başvurum. Ticari başvurdum. Burada dokümantasyonlar diyor. Evraklarımız tabii ki pasaportumuz. Pasaportu seçiyoruz. Burada dokümantasyon numarasını giriyoruz. Pasaportun üzerinde var. Hangi tarihlerde geçerli onu giriyoruz. Ondan sonra daha önce parmak izi verdiniz mi? Ben no dedim. Aslında vermiştim. No demem daha iyi. Tekrardan parmak izi verdim. Ama siz verdiyseniz yes deyip hangi tarihte verdiğinizi orada tekrardan yazmanız gerekiyor ki çabuk bulsunlar. Hatırlamadığım için ben kaç sene olduğunu, o yüzden no dedim ve gidip parmak izimi verdim. Buraya tıkladığımız anda da artık özet kısmı görüyorsunuz. İşlemimiz bitti. Başvuru, application form bitti. Bakın burada telefon numaranız, e-mail adresiniz, ondan sonra e-mail adresime gönderilmesini istiyorum diye onay veriyorsunuz. Çünkü bu formun bir tanesinde e-mailinizde bulundurun.
Bu arada arkadaşlar onca emek sarf ediyoruz. Lütfen sizler de abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bizlere de siz de bu şekilde manevi destek olmuş olun. Bari beğenildiğini, izlendiğini gördükçe bizler de bu işlere daha çok devam edelim. Çok teşekkürler. Bakın buradan da Change Personal Details kısmına tıklayıp isterseniz buraları değiştirebiliyorsunuz. Kontrol edin önce. Değiştirmek istediğiniz bir şey varsa değiştiriyorsunuz. Tek tek hepsini tekrardan kontrol ettik. Tekrardan ön sayfaya kadar geldik. Go to Documents dedik. Bu zaten son sayfaydı. Özet kısmına yeniden geldik. Ve buradan tekrardan bütün bilgilerimizi kontrol ettik. Arkadaşlar biz de bunun dolmuş halinin nasıl bir şey olduğunu size göstereyim. Bakın şöyle bir şey. Onu da görün. Gördüyseniz bunun çıktısı bu halde arkadaşlar. Şimdi de buradan OK deyip yes, evet'e tıklayıp artık çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar masa üstüne evrakımızı da kaydedelim. Bunu kaydettikten sonra artık işlemimiz bitti. Hadi bakalım. Şimdi randevu almak için VFS'nin kendi adresine gidelim. O web adresinden giriş yapalım. Ama önce şu hazırladığım evrakları tek tek ben size göstereyim. Arkadaşlar öncelikle hazırladığım evrakları sizlere gösteriyorum. Bakın böyle bir dosya yaptım. Bunlara da İngilizce isimler verdim. Ekranda görüyorsunuz. Bu birisi nüfus kayıt örneğim. Alttaki gördüğünüz gibi vukuatlı nüfus kağıt örneğim. Diğeri adli sicil kaydım. Bakın bunları İngilizce de çıkarttım. Sizde dil seçeneği var. E-Devlet'ten girdiğinizde İngilizce çıkartabilirsiniz. Documents of Garanti, Documents of Denizbank, Finansbank, İşbank. Burada bankalarında son 3 aylarını gidip bankalardan imza yetkilisinin imzasıyla alıyorsunuz. Arkadaşlar bu finansal kısım önemli. Elinizde ne kadar şeyiniz varsa o kadar banka varsa hepsinden alın. Orada ID kart yazıyor. ID kartta kimlik kartınız demek. Kimlik kartımın fotokopisini koydum. Orada eski pasaportumu, yeni pasaportumu koydum. Ama bunlardan da önemlisi bakın arkadaşlar. Geldik şimdi hepsinden daha önemlisine. Bizim yönetim kurulu başkanımızın benim için konsolosluğa yazdığı yazı. Antetli kağıda yazılacak. Bakın gördüğünüz gibi sizin oradayken de maaşınızın devam ettiği, geri geldiğiniz, bu işte yıllarınızı harcadığınız ve herhangi bir problemde kendisine ulaşabileceğiniz ve telefon numarasını vermiş bulunmalı. Bakın bu evrağın aynısını yazın, isimleri değiştirin. Göreceksiniz ki çok işinize yarayacak. Şimdi pasaportlar, eski vizeler, bunların hepsini sakın unutmayın, koyun. Şimdi daha önce yurt dışına çıktıysanız bu size fayda sağlayacaktır. Çıkıp döndüyseniz. Eğer benim gibi emekliyseniz emeklilik evraklarınızı da koyun. E-Devlet'ten emeklilik maaşı miktarınızı koyun. Emekli olduğunuza dair belgeyi koyun. Şirketten 3 aylık bakın imzalı ve kaşeli çalıştığınız şirketten son 3 aylık bordronuzu koyun. Bordronuzu muhakkak koyun. Onun dışında ikametgah adresinizi E-Devlet'ten çıkarıp koyun. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan unutmayın. Maaş bildirgenizi koyun. Eksiksiz olarak buraya koyun.
Bunlar neler mi? Ticari sicil gazetesi, imza sürküleri ve diğeri de vergi levhanız. Bakın bunları kesinlikle unutmayın ve buraya koyun. Varsa tapunuzu da koyun. Yoksa yapacak bir şey yok. Arabanız varsa gerekiyorsa onun evrakını koyun. Yani gidip geleceğinize emin olsunlar. Bunların hepsini ama hepsini doldurduktan sonra alın size bir başka çok önemli bir belge daha. Visa Application Letter, yani vize başvuru mektubunu ön yazı gibi düşünün ve bunun bir benzerini siz de yazın. Yapay zekaya yazdırın. Ama burada ne zaman gideceğiniz, bu işi daha önceden de yaptığınızı, amacınızı ve bu süre içerisinde bütün harcamalarınızı şirketin yapacağını açıkça belirtin. Bu çok önemli bir evraktır. Bunu da değiştirip evrak listenize muhakkak ekleyin. Şimdi de arkadaşlar geldik son noktaya. VFS Global'den randevu alacağız. Bakın burada randevu alın kısmını tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra başvuru merkezine gidiniz. Karşınıza şöyle bir ekran çıkacak arkadaşlar. Bu ekranda tekrardan e-mail adresinizi yazacaksınız. Tekrardan şifre belirleyeceksiniz. Biraz evvel belirlediğiniz şifre Hollanda başvuru merkezi için, Hollanda konsolosluğu için aldığınız şifreydi. Bu VFS Global için randevu almak için belirleyeceğiniz şifre. Yani oradaki şifreniz burada geçerli değil. Burada e-postanızı giriyorsunuz. Bir hesabım yok diyorsunuz. Benim hesabım olduğu için ben direkt girdim. Ama siz bir hesabım yok şeklinde girerseniz bakın böyle size VFS Global'den bir tane bir kerelik aktive etme şifresi gelecek. Gördüğünüz gibi geldi bana. Aktive edin dedik. Aktivasyon başarılı dedi. Artık VFS Global'e girip randevu alabiliriz. Oturumu aç dedik. Yoğunluğa göre bazen işlemler uzayabiliyor. Başarılı dedi. Tekrardan giriş şifresi istedi. Giriş şifremizi kopyaladık. Bu kopyaladığımız şifreyi de getirip buraya yapıştırdık. Hadi bakalım şansımıza randevu bulacağız mı? Aktif başvurunuz olmadığı için, yeni olduğu için yeni diyeceksiniz. Burada başvuru detayları, uygulama merkezi dediği size en yakın merkezi seçin. Bana Beyoğlu yakın. Başvuru kategorisi diyor. Short term viza, kısa dönem vize. Buradan da alt kategori dediği yerden ticari vize başvurusu diyorsunuz. Hop, size şu anda seçilen kategori için boş yer yok. Tekrar deneyin diyor. Bakayım turizm vize başvurusu, onun için de boş yer yokmuş. Şu an randevu yokmuş. Turizm vize başvurusu da yokmuş. Genelde ticari başvuru daha rahat bulunur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan deneyeceksiniz. Eğer randevu bulabilirseniz ücreti kredi kartınızda ödeyip randevuyu almış olacaksınız ve size bu yazdığım belgelerle giderseniz kesinlikle diyorum ama kesinlikle ret cevabı almazsın. Hadi şimdi hoşça kalın.